Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video içeriği hazırlıyoruz. Bu video içeriğimizde benim kendim hazırladığım bir tane template var. Bu template size bonus olarak, hediye olarak vereceğim arkadaşlar. Bunu düzenleyip kullanabilirsiniz. İlk önce geniş olarak Canva'da bu template'leri, yani bunları da siz nasıl hazırlayabilirsiniz? Hiçbir şey bilmiyorsanız bunu anlatacağım. Sonra da bunu nasıl hazırladığımı size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi ilk önce ben bir 12 Wix Planner olarak aratıyorum. Çünkü bugün size hediye edeceğim konu 12 Wix Planner, yani 12 haftalık bir planlayıcı size sunuyorum. Bunu videonun sonunda size bir şey bırakacağım. Google formu. Bu formdan mail adreslerini yazdığınız zaman ben size tek tek bu planner'ı atacağım. Bunu üzerinde ufak tefek değişiklikler yaparak kendi Etsy mağazalarınıza ya da farklı sitelerde nereden satıyorsanız satışa sunabilirsiniz. Tamamen ücretsiz bir şekilde bunu size bırakıyorum arkadaşlar. Bu ben kendim şeyde görmedim arkadaşlar. Canva'da hani ben başka paylaştığım insanlar yüklemiş mi vesaire görmedim açıkçası. Eğer yüklemişse de bilmiyorum. Şimdi bunu nasıl hazırladım? İlk önce arkadaşlar buradan hazır template'lere baktım. Neler yapabilirim bunu keşfettim. Ondan önce ama ilk önce ne yaptım? Tabii Etsy'e geldim ve buradan bir anahtar kelime analiz yaptım. Bu ürün satıyor mu? Satıyorsa hangi ülkelerde satıyor? Ben bunu da satışa sunabilirim. Şimdi keyword kısmına geliyorum. Buradan arkadaşlar mesela 12 Week Planner olarak aratacağım şimdi. Bakalım bu ürün satıyor mu? Yani bizim şu an için önemli olan kısmı bu. Ürün satıyor mu? Hangi ülkeler satıyor? Mesela bunu ben İngilizce olarak satışa sundum. Eğer ama siz isterseniz sonuç olarak Almanya'da satılıyorsa ya da başka ülkeler satıyorsa buradan çevirip o şekilde satabilirsiniz. Nasıl çevirebileceğinizi de bu video içerisinde size anlatacağım. Şimdi 12 Week Planner olarak arattım. Bakalım satışı nasılmış. Gördüğünüz gibi rekabet düzeyi bizim gireceğimiz bir rekabet düzeyi. Biliyorsunuz ki ben sarı ve yeşillere girmenizi size öneriyordum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sarı renkte 2001 rekabet düzeyi var. Peki hangi ülkelerde bu satılıyor? Gördüğünüz gibi Amerika, İngiltere, Kanada, Almanya, Singapur, Vietnam, Arap şeylerinde çok satılıyormuş. Peki arkadaşlar biz hangi ülkenin diline çevirebiliriz? Buna bakacağım. Şimdi arkadaşlar ben buradan Almanca'ya çevireceğim. Mesela siz Hinduca'ya vesaire çevirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Hindistan vesaire de burada var. Çok satan ülkelerde Brezilya, Portekizce konuşuyor diye biliyorum. Portekizce'ye de çevirebilirsiniz. Ben Almanca'ya çevirerek bu şeyi de size göstereceğim. Buradan yine farklı şeylere de bakabilirsiniz. Ben tekrar geliyorum. Orada bir yanlış şeyler olmuş. Gördüğünüz gibi zaten buradan arama şeylerinde bakabiliyoruz. 30 milyon, 47 milyon, 52 milyon görüntülenmeleri var. Oldukça iyi. Zaten Google Search'lerde de aratıyormuş. Oradan da bir gelir elde edebiliriz. Ben dediğim gibi buradan Almanya'yı seçtim ve Almanya üzerinden satış yani çeviriyi deneyip oradan da bir dil seçeneği sunacağım. Şimdi arkadaşlar Canva'ya geldim. Hiç hani bu şeyi de benim verdiğim template'te kullanmadığınızı varsayıyorum. Buradan şimdi kendime uygun bir şey bulacağım. Hazır bir template bulmaya çalışacağım daha doğrusu. Mesela 52 bakın bu 2023 planner'ı 52 hafta gerçekten çok 52 sayfa galiba bir de ayrıntılı hazırlanmış bir planner. Tabi bunu birebir aynısını kullanmayın arkadaşlar. Buna bakın ve buna benzerini yapmaya çalışın. A4 boyutunda veriyormuş bunu. Buna benzerini yapmaya çalışın. Yani siz de bir arka plan ekleyip üzerine şu yazıyı yazabilirsiniz. Yani bu çok basit bir şey. Yine aynı şekilde bunu yapabilirsiniz. Yazı fontunu değiştirip. Mesela bunu direkt kopyalayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun yapımı zordur. Bunu direkt gelirsiniz. Kopyalarsınız. Yapıştırırsınız. Bunları da arkadaşlar yapabileceğinizi varsayıyorum. Bakın burada zaten gün vesaire bölmüş. Bunu aynı şekilde kişiselleştirip Amazon KDP yani Kindle'da yükleyebilirsiniz ve oradan satışını yapabilirsiniz. Bu şekilde bunları mesela şunun arka planının rengini değiştirirsiniz, şeklini değiştirirsiniz. Örnek veriyorum şöyle bir renk yaptık. Bunu biraz açalım. Çok şey oldu. Şöyle beyaz yakınlaştırırsak. Şu renk mesela. Hatta tümünü değiştir diyorum. Bakın tüm şeyler değişti şu an. Teması buna döndü. Ne yapabilirsiniz başka üzerinde? Buraya bir şey ekleyebilirsiniz. Mesela bir tema ekleyebilirsiniz. Arkaya bir font yani mesela şuraya bir logo mesela horoz örnek veriyorum. Bir horoz bulalım mesela. Şuraya mesela her ayın yanına şuraya ekleyebilirsiniz. Horoz yaratıyorum bakalım istediğim bir şey bulabilecek miyim?
Mesela şunun siyah beyaz hali olsaydı arkadaşlar çok güzel olurdu. Şöyle yine bakacağım. Mesela şu örnek veriyorum, tamamen örnek amacıyla. Şöyle bir şey aldım. Her sayfanın şöyle başına bu şekilde, bu boyutu hoş değil. Yani kare olan bir şey yaparsanız daha güzel olur tabii ki. Bu şekilde bir hani logo ekleyip kişiselleştirebilirsiniz bu şekilde. Yine farklı hayvanlar ekleyebilirsiniz. Benim şu an aklıma horoz geldiği için horoz ekledim. Bunu tüm sayfalara uygularsınız arkadaşlar. Yani bu sayfalara değil mesela. Sadece şu tarz sayfalara uygularsınız. Bu sayfalara başka bir şey uygularsınız. Bu şekilde bunları düzenleyip kullanabilirsiniz. Bunu bu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Siz kendiniz çözersiniz diye düşünüyorum. Şimdi benim size vereceğim olan şeye geliyorum. Planlayıcıya geliyorum. Arkadaşlar bu planlayıcı bu şekilde tam olarak 19-20 sayfadan, evet 19 sayfadan oluşuyor. Bunu peki nasıl tasarladım ona gelelim. Şimdi arkadaşlar bunun mesela ne yapayım? Direkt şöyle boş bir sayfa açayım. Sayfa ekliyorum. Bakın şimdi bu böyle boş bir sayfa alıyorum arkadaşlar. Bunu nasıl tasarladım? Bakın şunları falan mesela çiçek. Şöyle bileşenlere girip arattım tabii ki. Mesela çiçek diye aratıp buna benzer bir şey bulacağım. Şimdi benzerini tasarlamaya çalışacağım sizinle birlikte. Bakın mesela buraya bir köşeye bir çiçek motifi eklemişim. Buraya da aynı boş sayfaya da aynı şekilde bir şey ekleyeceğim. Siz de bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Yani birebir aynısını yapmayın. Değiştirin dediğim aslında mantığı budur bu arada. Farklılıklar her zaman güzeldir. Mesela ben bunu beğendim. Siz farklı bir şey beğenebilirsiniz. Bunu böyle bu şekilde kenarlara koyuyorum. Ben 2 tane köşeye genelde koymayı seviyorum. Mesela bunu yine çoğaltıyorum. Alıyorum arkadaşlar. Şuradan konumlandırdan değil döndürden böyle dikey olarak şöyle döndürüyorum ve buraya yerleştiriyorum. Mesela bunu bu şekilde yaptım. Sonra ne yapmışım? Şuraya gördüğünüz gibi şeyler koymuşum. Yırtık kağıt olarak basitçe söylendiği kenarlıklar koymuşum. Yırtık kağıttır büyük ihtimal. Ben çünkü bu bileşeni kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Efendim? Zile bastım açmadı. Evde yok herhalde. Evet tamam hadi bay. Sonra arkadaşlar şimdi buradan seçiyoruz. Ne bileyim şunu beğendiğimi varsayıyorum. Hemen geliyorum buraya ekliyorum. Bu şekilde mesela arka plan olarak da yapılabilir. Mesela ben bunu beğendim. Bu böyle kalsın arkadaşlar. Şimdi tüm sayfalarda bu ama hoş durur mu? Yani başka bir şey yapsaydık çok güzel olabilirdi. Ama şu an bunun burası için uygun olduğunu düşünmüyorum. Hemen küçültüyorum. Kaldırıyorum daha doğrusu. Sadece köşeleri ekleyeceğim. Şu şekilde. Niye ekleyemiyorum şu an? Sadece şöyle köşeleri ekleyeceğim. Ama normalde o şekilde de yapılabilir. Benim hoşuma gitti yani açıkçası. Şöyle yine döndürden dikey olarak döndürüyorum. De yatay olarak döndürüyorum. Evet. Bu şekilde mesela kenarlıklar ekledim. Siz de bu şekilde bir şey yapabilirsiniz. Sonra şekil aracıma geliyorum. Şekiller var burada gördüğünüz gibi. Bakın. Buradan şimdi dikdörtgenler eklemişim. Dikdörtgen ya da farklı. Mesela siz şu şekilde bir şey de yapabilirsiniz. Hemen şöyle aşağı kaydırıyorum. Mesela siz bundan ekleyin. Bu da güzel bir motif. Bileşen. Nasıl adlandırıyorsunuz artık. Mesela siz bunu ekleyin. Bakın şuradan. Gördüğünüz gibi. Sonra bir dikdörtgen ekleyeceğiz altına. Şunu eklemek daha doğru olacaktır. Şu şekilde. Ama bu mesela dikdörtgen şimdi eşit hale getirdik ya arkadaşlar. Şimdi şekile geliyorum. Bunun içini boşaltıyorum. Şuradan da kenarlık ekliyorum. Evet şu şekilde yaptım. Eşit mi şu an? Evet mesela bu şekilde oldu. Yine şekil kısmına geleceğiz. Şu nereye gitti? Evet burada. Şunları ekleyeceğiz arkadaşlar. Şu kutucukları. Şekil diye yine bileşenlerde anlatacağım. Dikdörtgen koymak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Şu şekilde dediğim gibi farklı şeylerde kullanabilirsiniz. Mesela şöyle bir şekil kullanabilirsiniz. Şöyle boyutlandırıyorsunuz tabii ki.
Bunun mesela rengini değiştirelim yine. Ya da mesela şunu şöyle kopyalıyorum. Bu şekilde şeyler siz de yapabilirsiniz. Benzerlikleri bu şekilde alabilirsiniz. Şimdi tekrar uğraşmak istemedim açıkçası. Niye kopyalayamıyorum? Evet, kilitlemişim çünkü. Neyse, yine aşağı yapalım. Mesela bir metine yazsam ne çıkar diye şöyle bakıyorum. Metin kutusu ekle. Mesela şunu kullanabilirim arkadaşlar. Farklı olarak. Farklı bir şey olarak da doğrusu. Ama böyle yapmanızı tavsiye etmiyorum. Şu şekilde küçültürseniz. Şöyle yatay büyütün. Mesela şu şekilde ekleyebilirsiniz. Bu arada bu şekil buraya hiç uymadı ama şu an hani şey yapmak istemiyorum. Uğraşmak istemiyorum açıkçası. Çünkü zamanınızı alıyorum. Sonra arkadaşlar bu yan tarafa yine dikdörtgen şekillerden geliyoruz. Dikdörtgen ekliyoruz. Şöyle aşağı geliyorum. Mesela şununla eşit olacak. Şu şekilde. Mesela bundan kaç tane? 7 tane. 7 gün. Bunu böyle bıraktım. Şimdi şunu şöyle kenarlık ekledim. Şu şekilde yapıyorum ve bunu çoğaltıyorum. 7 tane gelecek şekilde. Şöyle zaten eşit miktarda çoğalacak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 oldu. 6 oldu. Şimdi bunu biraz küçültmemiz gerekiyor. Çünkü hani sığmadı. Ya da şöyle biraz yukarı çekebiliriz. Ve daha yapışık hale getirebiliriz. Buraya sonra günlerin kısaltmasını yazmamız gerekiyor. Rengi değiştirebiliriz. Çerçeve rengini değiştirebiliriz. Mesela sonra yine arkadaşlar şuraya yazı şeyleri ekleyeceksiniz. Mesela yine bunu nasıl yapabilirsiniz en basitinden. Ona bir bakalım. Mesela çizgi eklersiniz arkadaşlar. Şu çizgi örnek veriyorum. Şöyle biraz küçültüyorum. Evet. Şu şekilde bunu çoğaltıyorum şimdi. Sonra yerleştireceğim. Her mesela günün çizgisini şey yaparsınız arkadaşlar. Şey yapabilirsiniz. Farklı renk yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. Şunu kaldırıyorum arkadaşlar. Evet, şu şekilde. Evet, bu şekilde. Mesela bunun başına yine harf eklersiniz. Şuradan metine gelip. Bu harflerin rengini değiştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış şey. Mesela bu şekilde de yapabilirsiniz. Buraya da içine bir gün yazabilirsiniz. Mesela şeyi nasıl kısaltmışız? Ve kısaltmışız. Mesela çarşambayı ve diye bu şekilde yazıp şu şekilde yan çevirip şaka mıdır? Evet, 90 derece. Sonra bunu küçültüyoruz arkadaşlar.
Mesela bunu bu şekilde yani buralara oturtup bu şekilde yapabilirsiniz. Yani bir benzerini şu an hani hızlı bir şekilde tasarlamaya çalışın arkadaşlar. Bu şekilde hani siz de benzerlerini yaparsınız. Dediğim gibi birebir aynısı değil. Burada mesela kutu kullandık. Burada sadece yazı yazılabilecek çizgileri bıraktık. Burada farklı bir şu mesela hiç olmadı bu arada buraya. Şekillerini değiştirdik. Bunun aynı bu şekilde bunun kopyası halinde düzenleyebilirsiniz. Bu da bir seçenektir bu arada. Böyle biraz büyütüyorum. Mesela bunu direkt gruplandırdım. Mesela bu şekilde şey yaptım. Farklılaştırdığımı düşünebiliriz. Peki çeviriyi nasıl yapacaksınız? Onu da gösterip video sonlandıracağım arkadaşlar. Buradan hedef dili seçiyorum. Almanca seçiyorum. Mesela sayfa kaçı çevirmek istiyorum? Burası 13. sayfaymış. Sayfa 13 çevir diyorum. Benim için şimdi bu sayfayı Almanca'ya çevirecek. Bakın gördüğünüz gibi tamamen Almanca oldu. Hiçbir şey yapmadım. Sadece buradaki hazır yapay zekayı kullandım ve çevir işlemi tamamlandı. Bunu Almanca olarak satışa sunabilirim. Şimdi şu an Amazon Kindle'da bunu Almanca olarak satışa sunabilirim arkadaşlar. Herhangi bir problem yaşamam. Zaten Almanca olan sayfaların da yanında Almanca olarak yazıyor yani bir ayrıştırmada. Problem olmaz. Bu şekilde arkadaşlar siz de tasarımınızı yapabilirsiniz. Ben bu şablonu dediğim gibi size şeyde vereceğim. Açıklama kısmına link vereceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolara bakmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay.